Herkese merhaba. Kanalım 8000'e hoş geldiniz. Bugün son yılların en çok konuşulan yapımların başında gelen La Casa de Papel dizisinin psikolojik analizini yapacağız. İspanya yapımı gerilim türündeki diziyi kısaca anlatmamız gerekirse, Profesör Takma adıyla bilinen grup lideriyle birlikte toplam 8 farklı karakterin kapitalist sisteme baş kaldırarak İspanya darphanesini soymasını anlatıyor. Karakterlerin kısıtlı süre ve stres altında hayatları pahasına zengin olma savaşı izleyicileri ekrana kilitledi. Dizide incelenmesi gereken ilk unsur bu soyguncu karakterlerin kostümleri. Giydikleri tulumun kırmızı rengi birçok farklı açıdan değerlendirilebilir ama taktıkları Salvador Dali maskesinin anlamı belli. Salvador Dali, kendi döneminde yetenekli bir ressam olması haricinde toplumla bütünleşmiş olan ahlak kurallarına karşı çıkan aykırı bir adam olarak bilinirdi. Grup üyelerinin maske takması, tulum giymesi ve ayrıca kendi isimleri yerine şehir isimleri tercih etmeleriyle karakterlerin benliklerinden uzaklaşarak yeni bir ruh haline girmesi amaçlanır. Küçük bir örnek vermemiz gerekirse, dizinin başında tanıştığımız Rio asla mahkumlar üzerinde tek başına otorite sağlayamazdı. Polisle çatışmaya giremezdi veya devlete karşı çıkamazdı. Ancak soygun sırasında edindiği bu yeni kimlik ile birlikte yapmak zorunda kaldığı kötü davranışlar artık gözünde kötü davranış olarak gözükmez. Rio, görev maskesi arkasında saklandığı için olağan dışı olayları olağan şeylermiş gibi algılamaya başlar. Otokontrol ve bilgi etrafında şekillenen bu dizide çatışmaların çoğunun liderlik koltuğunun sallandığı sıralarda gerçekleştiğini görüyoruz. Ekibin zor zamanlarında profesör bilgi birikimi ve stratejileriyle işi tekrar düzene sokmayı beceriyor. Dizinin aksiyon formülü basit. Ekip üyeleri egoları sebebiyle tartışmaya başlar ve grupta oluşan ayrılığı polisler fırsat bilerek çatışmaya girer. Ancak kısa süre sonra profesör grubu tekrar bir araya getirerek polisleri köşeye sıkıştırır. Daha sonra para basmaya devam ederler. Dizinin senaryosu bu kadar basit gözükmüş olsa da izleyenlerin her bir karakterle tek tek duygusal bir bağ elde edilmesine imkan verildiği için izleyenler kendilerine en yakın bulduğu karakterin ölüm kalım savaşından zaferle çıkıp çıkmayacağını görmek istedi. Dizide bulunan karakterlerin çoğu kişilik sorunlarıyla boğuşmakta. Örneğin Berlin karakteri bir megaloman ve narsistik kişilik bozukluğuna sahip. Berlin gibi bu rahatsızlıklara sahip olan insanlarda kendisini herkesten büyük görme ve sürekli kendisini övme gibi belirtiler görülür. Bu kişilere bir şey anlatamaz veya öğretemezsiniz çünkü onların gururu zedelenir. Yaptıkları işte de bir yanlışlık olması durumunda kusurları kabul etmesi çok zordur. Ufak bir kusurunu kabul etmek bile onlar için cehennem azabı olacaktır. Berlin karakterinde empati eksikliği bulunmakta ve ayrıca sevginin ne olduğunu da kavrayamamış bir tacizci. Dizinin yapımcısı bile bu karakterin kadın düşmanı, narsist ve psikopat olduğunu kabul etmiş. Dizide önemli olan bir diğer karakter Tokyo'da ise uzman doktor Mahir Yeşildal'a göre borderline kişilik bozukluğu görülmekte. Dizide birçok kez liderin sözünü dinlemediği için soygun planını zora soktuğu zamanlar oldu. Bağlanma sorunu olan Tokyo, grup üyelerinden en genç ve en zayıf olan üye Rio ile sevgili oluyor. Bu ikilinin heyecanlı ilişkisi zaman zaman soygun planını tehlikeye bile atıyor. Tokyo gibi bir karaktere sahip olan insanlar eşlerinden ancak kendileri istedikleri vakit ayrılır. Bu yüzden Rio'nun ayrılmak istediğinde Tokyo'nun ne kadar kontrolden çıktığını görebiliyoruz. Berlin'in soygun sırasında liderliği üstlendiğini görmüş olsak da kısa süreliğine Nairobi gibi bir karakterin de bu yolda ne kadar başarılı olabileceğini gördük. Kaybettiği çocuğunu geri alma umuduyla soygun ekibine katılan Nairobi'nin Berlin'i tahtından indirerek başa çıkması dizide yüzümüzü gülümseten feministlik içeren bir sahneydi. Denver karakterinde ise zeka geriliğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Yetiştirilme biçimine bağlı olarak Denver karşısına çıkan problemleri sadece şiddetle çözebileceğini zannediyor. Sevgiye muhtaç olan Denver, rehine olan Monica ile stresli soygun sürecinde ortak acılar ve anılar paylaşmaları sonucu sevgili oluyor. Dizi sürecinde Monica'da Stockholm sendromunun görüldüğü düşünülse de ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Stockholm sendromu ismini İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan almaktadır. Banka soyguncusu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulmuş olan bir kadın soyguncuya duygusal olarak bağlanmış. Bu kadın serbest kaldığında ise nişanlısını terk edip gerçek aşk olarak düşündüğü banka soyguncusunun peşine düşmüş. Stockholm sendromu görülmese de belki de bu ikilinin aşkını Bonnie ve Clyde, yani Amerika'nın 1930'lu yıllarda en çok aranan kanun kaçaklarının aşkına benzetebiliriz.
Halkın gözünde Robin Hood olan Bonnie ve Clyde her soydukları dükkan ve bankalara çiçek bırakmalarıyla meşhurdu. İlk sezonlarda devletin safhasında yer alan Raquel sert gözükmek istese de bu görüntüsünün altında eski eşi tarafından şiddet görmüş depresyonda olan bir kadın var. Dizide şiddet bir tokatla başlamıyor. Önce bu adam Raquel'i delilercesine mutlu ediyor. Sonra tatlı kıskançlıklar başlıyor fakat daha sonrasında kıskançlıklar arttıkça bağırmalar da artıyor. Ardından ilk tokat geliyor. Tüm bunları bir kenara bırakıp yeni hayat arayışında olan Raquel, profesörle beklenmedik bir ilişkiye başlıyor. Profesör tüm bu soygun işlerinin sorumlusu olduğu için dizide daha önemli bir konuma sahip. Bu karakteri incelemeye öncelikle dış görünüşünden başlamak gerek. Nazik bakışlar, yumuşak kesimli sakallar, takım elbise ve inek öğrenci havası veren gözlüğüyle birlikte ilkokulu öğretmeni havası verip izleyenler için zeki ve güvenilir bir imaj çiziyor. Profesörün değişmeyen görünüşüyle birlikte dizi sürecinde sık sık yaptığı klasik davranışları da bulunmakta. Telefondayken origami yapması veya durduk yere gözlüğüyle oynaması gibi. Bu ince nüanslar profesörün yüzünden okunmasa da onun endişeli ve gergin olduğu zamanları göstermektedir. Sakin, disiplinli ve kontrollü bir kişiliği bulunan profesörün yüzüne baktığımızda genellikle mutlu, üzgün veya gergin olduğunu anlayamıyoruz. Çünkü zeki bir karakter olmuş olsa bile profesörün duygusal zekasında sınır var. Dizi boyunca kendi ekibindeki karakterlerin duygularını anlamakta zorluk çekiyor, göz teması kurmuyor ve ayrıca durgun bir yüz haline bürünerek duygularını saklamayı tercih ediyor. Profesörün OKB hastası olduğunu düşünenler var. Yaptığı bazı şeyleri defalarca tekrarlayarak mükemmele ulaşmayı amaçlıyor. İnsanlarda mükemmele ulaşma arzusu beraberinde stres ve heyecanı da getirir. Bu yüzden OKB hastalarının hayatları kolay değildir. Yine de profesörün OKB hastası olduğu konusunda kesin bir iddiada bulunamayız. Profesör için mükemmelliyetçi kelimesi daha uygun olur. Profesörün kuralcı kişiliği günlük hayatında etkiliyor. Alışkanlıklarına ve rutinlerine tam anlamda köle olmuş durumda. Yemek yiyişini, spor yapışını, hatta uyuyuşunu bile her zaman aynı biçimde gerçekleştiriyor. Her zaman sosyal normlarla eşleşmemiş olsa bile hepimizin kendine göre bir ahlak mantığı var. Bazı durumlarda ahlaki kurallarımızı görmezden gelmek zorunda kalırız. Ancak profesör kendi ahlak yasalarından sonuç ne olursa olsun ayrılmamaya yeminli durumda. İçine kapanık diyebileceğimiz bu karakter tüm bunlara rağmen yine de örnek olunabilecek liderlik özellikleri de taşıyor. Her biri toplumdan kopmuş, normatif sisteme ayak uyduramamış bu karakterlerin aksiyon dolu macerası 4 sezonu ile birlikte Netflix'te bulunuyor. 5. sezonunun yayın tarihi duyurulmamış olsa da hala beklemedeyiz. Diziyi izlediyseniz yorumlara fikrinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videom ile en yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.